Brezilya dendiğinde akıllara gelen ilk şey futbol. Brezilya futbolu dendiğinde akıllara gelen ilk şey ise plajlarda, sokak aralarında ve boş arazilerde ailesinin durumu iyi olmadığı için ayağında ayakkabı bile olmadan ileride bir yıldız olma hayaliyle top koşturan çocuklar gelir. Bugüne kadar hikayesi buna benzeyen birçok yıldız oyuncu tanıdık. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho ve Roberto Carlos mesela. Ama bir kişi var ki bu kriterlere hiçbir zaman uymadı. O villasının bahçesinde yer alan çimlerde gerçek bir futbol topu ve kramponları ile sokaklarda zor şartlarda futbol oynamaya çalışan çocuklarla aynı ideali paylaşıyordu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak bu hayaline ulaşırken zorluk yaşamadı belki ama onun bu yeteneğine ve bitmek bilmeyen hırsına şapka çıkarmak gerekiyor. Kısa adıyla Kaka LT'nin hikayesi bu. 22 Nisan 1982'de Brezilya'da doğan Kaka'nın lakabı küçükken ismini telaffuz edemeyen kardeşinden miras. Annesi Cristina ilkokul öğretmeni, babası şehrin en önemli inşaat mühendislerinden biriydi. İnançlı bir ailenin çocuğu olmasından dolayı beyefendi ve edepli bir çocuk olarak yetiştiği için çevredekiler ondan hep övgüyle bahsederdi. Büyüyüp mühendis olacaktı fakat bir yandan da her Brezilyalı çocuk gibi o da futbol aşıklarından biriydi. 7 yaşındayken yerel bir takımda forma giymeye başladı. Bir turnuvada takımıyla finale kadar çıktıklarında o gün hayatını değiştirecek bir olay yaşadı. Final maçını izleyen São Paulo yetkilileri Kaka'nın yeteneklerinden etkilenip onu altyapılarına almak istediler. Babası ne yapmak istiyorsun diye sorduğunda o futbol oynamak istiyorum cevabını verdi. Ailesi ilk zamanlarda onun futbolcu olmasını çok istemese de o günden sonra oğullarının hayallerinin peşinden gitmesine izin verdiler. 1994 yılında Brezilya'nın en önemli kulübünün altyapısına girmeyi başaran Kaka burada kendini çok geliştirdi. Burası adeta onun için hem hayat okulu hem de futbol okulu oldu. Kendinden farklı kültürde yetişmiş birçok arkadaşı oldu burada. Gecekondu mahallelerinden gelip burada futbol oynayan arkadaşlarından çok şey öğrendi. Kısa sürede São Paulo altyapısının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 2000 yılına kadar altyapıda eğitim alan Kaka, 2001 yılında ilk profesyonel sözleşmesini yine São Paulo ile imzaladı. Takımıyla 2 başarılı sezon geçirdi ve birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başardı. 2003 yılına kadar formasını giydiği São Paulo'da 59 maça çıktı ve 23 kez de gol sevinci yaşadı. 2002 yılında her Brezilyalı çocuğun hayalini kurduğu milli takım formasını sırtına geçirmeyi başardı. Brezilya milli takımına çağrıldı ve ilk resmi maçında ilk golünü attı. O sene genç olmasına rağmen Dünya Kupası kadrosuna alındı. 2002'de ülkesi Dünya Kupası'nı kazanırken o da oradaydı. Kaka sadece futbolu ile etkilemiyordu. Onun ailesinden aldığı eğitim ve kültür takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve diğer insanlara karşı tavırlarını etkiliyordu. Çevresine yaydığı pozitif enerji ve bilgi bir kişiliğe sahip olması herkesin gözünde onu daha da yüceltiyordu. Yıldız olma yolunda Avrupa'ya yelken açan tüm Brezilyalılar gibi onun da gitme zamanı gelmişti. São Paulo'daki futboluyla Chelsea Kaka'yı almak için bir hamle yapmıştı fakat Kaka tercihini küçüklüğünden beri hayalini kurduğu bir takımdan yana kullandı ve Milan'a gitti. Transfer olduktan sonra bir gazetecinin sorusuna şöyle cevap verdi. Aslan Milan'ın bana sunduğu şartları küçümseyemem ama şunu da belirtmeliyim ki Chelsea maddi açıdan çok şey vaat ediyordu. Tercihimi değiştirmedim. Çünkü küçüklüğümden beri Milan'da oynamayı hayal ederdim. İtalya Ligi'ne ayak bastı. İlk maçta 90 dakika sahadaydı. 2003-2004 sezonunda 30 maçta 10 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen Kaka, takımının 17. şampiyonluğunun baş aktörlerinden biri oldu. Ertesi sezon attığı 7 gol Milan'ı şampiyon yapmaya yetmedi ama Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğu performans Milan'ı finale taşıyan faktörlerden biri olmuştu. Bir İstanbul akşamında kaybedilen fantastik finalde Kaka elinden geleni yapmasına rağmen şampiyonluğun kaybedilmesine engel olamadı. 2005-2006 sezonu Kaka için iyi başlayan fakat sonradan kötü devam eden bir sezon oldu.
14 gollük performansıyla Milan'ın ikinci olmasında pay sahibi olan Kaka, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 5 golle de takımının yarı finalde tek gol ile Barcelona'ya elenmesine engel olamadı. 2006 yazında dünya futbol kamuoyu İtalya'dan gelen haberle şoka uğradı. İtalya Ligi'nde patlak veren şike skandalı sebebiyle şampiyon Juventus küme düşürüldü. Kaka'nın takımı Milan'a ise 30 puan ceza verilerek 58 puanla 3. sıraya geriledi. Bu olaylar olurken Kaka Brezilya formasıyla Dünya Kupası için Almanya'daydı. Turnuvaya en büyük favori olarak gelen Brezilya, çeyrek finalde Zidane'ın komutasındaki Fransa'ya elenmekten kurtulamamıştı. Yani Ronaldo, Ronaldinho, Kaka ve Adriano bir Zidane etmemişti o turnuvada. Dünya Kupası'ndan İtalya'ya döndü ve 2006-2007 sezonu başladı. Milan'da Kaka rüzgarı tam anlamıyla hissedildiği sezon tam da bu sezon oldu. Milan eksi 8 puanla başladığı ligde 4. oldu. Kaka ise attığı 8 golle takımına katkı sağladı. Kaka'nın en üst seviyeye ulaştığı nokta ise Şampiyonlar Ligi'nde finalde Liverpool'u yenip şampiyon olmalarıydı. Turnuvadaki inanılmaz top sürme yeteneği, asistleri, sakinliği ve topa hakimiyetinden sonra dünyada yılın futbolcusu seçildi. İtalyanların 10 numara rolüne cuk diye oturan Kaka, İtalyan liglerinde muhteşem vuruş tekniği ve pasör özelliğiyle ligin en iyi yabancılarından biriydi. 2007 yılında Altın Top ödülünü kazandı. Kalpten bağlı olduğu kulübüyle yolları 2009 yazında ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü ona bir çağrı vardı. Hem de futbolun en üst seviyesinden, Real Madrid'den. 3 Haziran 2009 tarihinde 65,5 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Herkes o sene transfer edilen Cristiano Ronaldo ile birlikte hücum varyasyonlarından nefes kesen bir ortaklık olacağını düşünüyordu. Keşke öyle olsaydı. Kaka'nın Real Madrid kariyeri sakatlıklarla geçti. Sakatlıktan kurtulduğu vakit ise Mourinho tarafından hazır olmadığı gerekçesiyle oynatılmıyordu. Dünya Kupası sonrası transfer edilen Mesut Özil'in beklenmeyen performansı sonrası deyim yerindeyse Kaka'nın papucu dama atılmıştı. İstikrarı bir türlü yakalayamayan Kaka özgüven kaybı yaşıyordu. Herkesin beklentilerinin aksine Kaka'nın Real Madrid kariyeri hayal kırıklığıyla noktalanmıştı. 120 resmi maçta 29 gol, 32 asist yapan Kaka, Real kariyerinde bir La Liga, bir Copa del Rey ve bir İspanya Süper Kupası kazanma başarısını göstermişti. Şampiyonluğu kazandıkları sene attığı 1-2 kritik gol dışında şampiyonlukta önemli rol oynayan oyunculardan biri olamadı. Sonra ise yine eski takımı Milan'la yollarını kesiştirdi. Onu Kaka yapan ve dünyanın en iyi futbolcusu apoletini taktığı kulübüne geri dönmüştü. O sene fazla parlak sezon geçirmese de o eski klasından bir şey kaybetmediğini görmek sevindiriciydi. Derler ya, güzel şeyler çabuk biter. Kaka, Milan birlikteliği çok çabuk bitti. 2014'te çoğu yıldızın uçup gittiği Amerika'ya o da gitti. Amerikan Ligi'nin yeni takımlarından Orlando City'ye transfer oldu. Ancak yeni takımı 2005 sezonunda lige katılacağı için sezon başlayana dek futbola başladığı kulüp São Paulo'ya kiralık gönderildi. 2015 sezonunda ise artık sırtında Orlando forması vardı. Dinine aşırı bağlı olan ve gençlik aşkı ile evlenen, hatta o döneme kadar bakir kaldığı dile getirilen playboy futbolcu tipine girmeyen ve kazancını Brezilya'daki kiliselere bağışlayan Kaka, aykırı bir futbolcu. 2017'nin sonlarına doğru çoğumuzun hayranlıkla izleyip sevgi duyduğu Kaka'nın Orlando'da yeşil sahalara vedasına şahit olduk. O 10 numara pozisyonunu çok farklı bir noktaya taşıdı. Real Madrid'de çok da iyi değildi ancak belki de Tanrı onu Milan'da oynamak için dünyaya getirmişti.